Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım Barbie bebek, ceket ve pantolon yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Yapımı çok kolay. İsterseniz erkek bebekleriniz için de giydirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık ve bebeğime çok yakıştı. Yapımında kullandığım ipim Alize Diva. 350 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Kullandığım tığım 2 numara 1.75 milim. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, örgüme başlıyorum. Öncelikle ceketimizi örüyoruz. Ceketimizin alt bölümünden başlıyoruz. Zincir çekiyoruz. İpimi düğümlüyorum. 42 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Bir tık bol olsun. Bakın bu şekilde. ...42 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadını atlıyorum. İkinci zincirimin kanadından, bakın tek kanadı, buradan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincir kanadıma sık iğne yapıyorum. Tek kanatlarını örüyoruz. Her bir zincir kanadına birer tane sık iğnelerimizi örelim. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğne ördüm. Sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz. Sabit örüyoruz. Her birinin tepe boşluğuna birer tane sık iğne örelim. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi ördüm. Sıramızda sık iğne sayısı değişmedi. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Renkli ipimizi öreceğiz. Bakın, son sık iğnemin tepe boşluğuna ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirimizin bulunduğu nokta, bakın. İpimi sabitlediğim noktaya bir tane kilit trabzan yaptım. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna ikinci ikili trabzan. 2 tane ördüm. Toplam 14 tane ikili trabzan örelim. 14 tane ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Sıramızda 14 tek bir çift olarak ikili trabzanlarımızı örelim. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sıramda 2 defa artırma yaptım. 14 tek bir çift ördüm. Sıramızdaki ikili trabzan sayısı 42 tane. 2 tane zincir çekiyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda birlikte 11. sıramızda dahil 8 sıra sabit ikili trabzan örüyoruz. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, 11. sıramın sonuna geldim. Örgümüzü sıkı yapmayalım. Hafif bol örelim. Bakın. Yumuşak bir örgü. Renkli ipimizle 3. sıramıza 14 tek bir çift örmüştüm. 2 defa artırma yapmıştım. Sıramızda 42 tane ikili trabzanımız var.
12. sıramıza geçiyoruz. Ön parçamızın, hırkamızın ön tarafının bir tarafını öreceğiz. Ve aynı zamanda kolumuzu öreceğiz. 2 zincir çekiyorum. 12. sıramızı örüyoruz. 10 tane tek tek ikili trabzan örüyoruz. 10 tane tek tek ikili trabzanımı ördüm. Zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi bol örüyoruz. 19 tane zincir çekiyorum. Bakın, bol örüyorum. 19 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimin tek kanadından bakın. Buradan ilmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Sıradaki zincirimin kanadına tekrar ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirimin kanadına ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. Zincirimizin üzerine 17 tane ikili trabzan yapıyoruz. On altı ve 17. ikili trabzanımı yaptım. Bakın, örgümüz bu şekilde. 10 tane ikili trabzan örmüştüm. 13. sıramızdayız bu arada. Tek tek 8 tane örüyoruz. 2 tane kalana kadar 8 tane ikili trabzanlarımızı örelim. Sekiz tane ikili trabzanımı ördüm. Eksiltme yapacağız. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. İpimi aldım. Son trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Yarım trabzan yaptım. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 2 zincir çekiyorum. 13. sıramızı öreceğiz. Sabit öreceğiz. İkili trabzan öreceğiz. Bakın, buraya kadar tek tek ikili trabzanlarımızı örelim. Zincirimin üzerine ikili trabzan örmüştüm. Bakın, ikinci sıram örüyorum. Sonuna geldim. 2 tane zincir çekiyorum. 14. sıramızı örüyoruz. Yine sıramızda ikili trabzan örüyoruz. İlerliyoruz. Son 2 tane trabzan tepe boşluğu kalana kadar tek tek ikili trabzan örüyoruz. Sıramın sonuna yaklaştım. Son 2 tane kaldı. Zincirimizin üzerine 3. sıramı ördüm. 15. sıramı ördüm. 15. sıramın sonunda yine eksiltme yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan yaptım. İpimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. İkinci yarım trabzanımı yaptım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Son sıramızı 16. sıramızı örüyoruz. Sabit örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar tek tek ikili trabzanlarımızı örelim. Evet, 16. sıramın sonuna geldim. Sabit ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanacağım. Hırkamızın ön tarafının bir tarafını ördük. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bu tarafını öreceğiz. Bakın, diğer yönden uç kısma ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sabit 10 tane ikili trabzan örüyorum.
Evet arkadaşlar, bakın 10 tane tek tek ikili trabzan ördüm. 19 tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp zincirimizin üzerine 17 tane ikili trabzan örelim. Zincirlerimizi yine büyük örelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet, 19 tane zincir çektim. 2 tane atladım. Zincirimin üzerine 17 tane ikili trabzan ördüm. 8 tane tek tek ikili trabzan örüyorum. Sıramın sonuna yaklaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 tane 10 tane trabzanımın üzerine 8 tane ördüm. 2 tane kaldı. Eksiltme yapıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. İkinci yarım trabzanımı yaptım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Bir tane eksiltme yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İpimizi sabitledik. Bir sıra ördüm ve zincir ördüm. Zincirin üzerine ikinci sıramı ördüm. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Üçüncü sıramızda sabit örüyoruz. Eksiltme yapmıyoruz ve buradan dönüyoruz. Dördüncü sıramızın sonunda yine eksiltme yapıyoruz. Dördüncü sıramın sonuna kadar örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. sıramın sonuna geldim. Son 2 tane trabzanım kaldı. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Bir tane yarım trabzan yaptım. Bekletiyorum. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna ilmeğimi aldım. İkinci yarım trabzanımı yaptım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 1 2 2 tane eksiltme yaptım. 2 zincir çekiyorum. 6. sıramıza geçiyorum. Bakın zincirimin üzerine 1 2 3 4. sıramızı örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar sabit örüyoruz ve daha sonra ipimizi uzun bırakıyoruz dikişte kullanmak için. Evet arkadaşlar, ceketimizin ön yüzlerini ördüm. Aynı zamanda kollarının ön taraflarını ördüm. Bakın. Örgümüzün düz yönü bakın. Bu şekilde çeviriyorum. İpimizi uzun bırakıyoruz. Arka tarafını öreceğiz. Dikişte kullanacağız. Uzun bıraktım ve buraya ipimi düğümledim. 17 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi yine büyük örüyoruz. Bakın bu şekilde. On yedi tane zincirimi çektim. Parmağıma ilmeğimi tutuyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın buradan örmüştüm. Burada 22 tane ikili trabzanımız var. İlk trabzanımın tepe boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ördüm. İkinci trabzanımın tepe boşluğuna ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Sabit örüyoruz. 22 tane trabzanımızın tepe boşluğuna 22 tane ikili trabzan örüyoruz. Yirmi iki tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın arkadaşlar, burada son trabzanıma kadar ördüm. 19 tane zincir çekiyorum. Yine zincirlerimizi bol örelim. On dokuz tane zincirimi çektim, dönüyorum.
ipimi aldım. 2 tane zincir kanadı atlıyorum. 3. zincirimin üzerine ikili trabzan örüyorum. Bir tane ördüm. Zincirimin üzerine toplam 17 tane ikili trabzan örüyorum. Her bir zincir kanalına birer tane ikili trabzan. 17 tane ikili trabzanımı ördüm. Kol için uzatma yaptım. Buradan itibaren 22 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın zincirimin bulunduğu noktaya kadar geliyorum ve buradan itibaren 17 tane ikili trabzan örüyoruz zincirimizin üzerine. Evet, zincirimin sonuna kadar 17 tane ikili trabzan ördüm. Bakın, ipimi sabitledikten sonra ilk sıramız sabitleme sırasıyla birlikte 2 sıra ördüm. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine sabit örüyoruz. Her bir trabzanımızın üzerine sabit örüyoruz. İkinci sıramızı örüyoruz. Zincir üzerine. Üçüncü sıramızı örüyoruz ve dördüncü sıramızı örüyoruz. Burada olduğu gibi, burada yaptığımız gibi 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. İkili trabzan örüyoruz. Evet arkadaşlar, arka yönde ördüm. Bakın, zincir üzerine 4 sıra ördüm, sabit ördüm. Dikişlerimizi yapacağız. Düz yönü iç kısımda olacak. Bakın, hırkamızın düz yönü. Dikişimi yapıyorum. Buradan ilk trabzanımızın tepe boşluğunu tüm olarak dikiyoruz. Daha sonra iç noktalardan dikiyoruz. Bakın, örgümüzün tepe boşluğu 2 tane ve burada 2 tane. Sadece iç loblardan dikiyoruz. Birebir bu şekilde buraya kadar dikişimizi yapıyoruz. Evet, omuz üzerinin bir tarafını dikişini yaptım. İpimi dikiş yaptım. Noktadan gizliyorum. Alt tarafını dikeceğim. Yine alt tarafından arkadaşlar, bakın, başlangıç olarak tüm dikiyorum. Ve daha sonra tek kanatlardan dikiyoruz. Zincir yaptığımız için bakın bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Yine birebir dikiyoruz. Dikişlerimin sonuna yaklaştım. Bakın, kol altından da bu şekilde dikişimi yaptım.
ipimi bu şekilde gizliyorum. Ceketimizin iç yönü arkadaşlar. Bu şekilde içini dışına çevirelim. Kenar tığlaması yapalım. Evet arkadaşlar, ceketimin tüm dikişlerini yaptım. Kenar tığlaması yapacağız. Bakın, buradan başlayıp buraya kadar sık iğne öreceğiz. Sağ ön köşe, bakın buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi sabitlediğim noktaya bir sık iğne örüyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Bakın, ikili trabzanımı içine alıp örüyorum. Sıra birleştirmesi, bakın sıramızın birleştiği nokta. Buraya bir sık iğne, ikili trabzanı içine alıp örüyorum. Sıranın birleştiği nokta. Trabzanı içine alıp örüyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Buradan buraya kadar örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. Evet, bir sıra sık iğne ördüm. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıramızda tekli trabzan örüyoruz. İpimi aldım. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna bir tekli trabzan. İpimi aldım. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna bir tekli trabzan. Bu şekilde tüm sık iğnelerimizin her birinin tepe boşluğuna birer tane tekli trabzan örüyoruz. İkinci sıramda tekli trabzan ördüm. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Ceketimiz bu şekilde. İplerimizi iğnemize gizleyebilirsiniz. Pantolon yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bebeğimizin ceketini ördük. Bebeğimi giydirdim. Gördüğünüz gibi çok cici oldu. Pantolonumuzu yapacağız. Belden başlıyoruz. Renkli ipimle başlıyorum. İpimi düğümlüyorum. 29 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi bir tık bol yapalım. ...29 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadına bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincir kanadına geçiyorum. Bir tane sık iğne. Sıradaki zincir kanadına bir tane sık iğne. Bu şekilde her bir zincir kanadına zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğne ördüm. Sıra sonunda 28 tane sık iğnemiz oldu. Birinci sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Renkli ipimi bırakıyorum. Kesmiyorum. Beyaz ipimle öreceğim. Son ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğuna beyaz ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Renkli ipimi alıyorum. İlmeğimi küçültüyorum. Beyaz ipimi içinden geçiriyorum. Bakın. İçinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi sabitlediğim noktaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapmazsanız sıranızdaki sık iğne sayısı eksilir.
Sıramızda yine sık iğne örüyoruz. İkinci sıramız ve üçüncü sıramızda beyaz ipimizle sık iğne örelim. Sabit örelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Beyaz ipimi kesiyorum. Renkli ipimizi alıyoruz. Renkli ipimin bulunduğu noktadan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekip üçüncü sıramın sonundaki sık iğnemin tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 2 tane zincir çektim. Dördüncü sıramızı örüyoruz. Dördüncü sıramızda ikili trabzan örüyoruz. 5 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirimin dibine bir tane örüyorum. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna 2, 3, 4, 5. 5 tane tek tek ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 5 tek 1 çift örmeye devam ediyoruz. Dördüncü sıramın sonuna geldim. 5 tek 1 çift ördüm. Sıramda 4 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 32 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum. 5. sırama geçiyorum. 6 tane tek tek ikili trabzan örüyoruz. Altı tane tek tek ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. Sıramızda bu şekilde 6 tek 1 çift olarak ilerleyelim. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramızda 4 defa artırma yaptım. 6 tek 1 çift ördüm. Sıra sonunda 36 tane ikili trabzanımız oldu. Örgümüzü birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. İlk ördüm. Trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Sıramızda ikili trabzan örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Sabit örüyoruz. 6. sıramızdayız. Altıncı sıramın sonuna geldim. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 7, 8, 9 ve 10. sıramızı sabit örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. 4 sıra sabit örelim. Evet arkadaşlar, 10. sıramın sonuna geldim. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 6. sıramızla birlikte 7, 8, 9 ve 10. sıramızda sabit ördüm. Sıramızda 36 tane ikili trabzanımız var. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda paçamızı ayırıyoruz. Sıramızda 36 tane ikili trabzanımız var. Yarısını örüyoruz. 2 zincir çektim. Hemen zincirimin dibine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ördüm. Toplam 17 tane örüyoruz. On yedi tane tek tek ikili trabzan ördüm. Son trabzanımı öreceğim. İpimi aldım. 18. trabzanımın tepe boşluğundan battım.
Bakın, zincirimin bulunduğu noktadan batıyorum. Buradan batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Birleştirdim. Tekrar yapıyorum. Birleştirdim. İkili trabzan yaptım. Toplam 18 tane oldu. 18 tane de bu tarafta kaldı. Örgümü birleştiriyorum. Paçamızın bir tarafını örüyoruz. Sıramda 18 tane ikili trabzan var. 2 zincir çekiyorum. Yine zincirimin dibine, buradaki noktaya ikili trabzan yapıyorum. Sıramıza ilerliyoruz. Toplam 18 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir tane ördüm. On sekiz tane ikili trabzanımı ördüm. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştiriyorum. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Paça boyu uzunluğu ne kadarsa arkadaşlar, ben buradaki pantolonumda 18 sıra ördüm. Buradan ayırdıktan sonraki sıram, sizlerin sayısı değişebilir. 19 olabilir, 20 olabilir. Ölçmeden ipinizi kesmeyin. 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, paçanın bir tanesini yaptım. 18 sıra ördüm. İkinci paçamızı yapacağız. Arka yönü, ön yönü. Ön yönünden başlıyoruz. Bakın, buradan örmüştüm. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Zincirimin dibine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane ördüm. Toplam 17 tane örüyoruz. 17. ikili trabzanımı ördüm. 18. ikili trabzanımızı birleşik örüyoruz. Bakın, buradan batıyorum. Arka yönden zincirimi sabitlediğim nokta. Buradan ilmeğimi alıyorum. 18. ikili trabzanımı örüyorum. Örgümü birleştiriyorum. 2 zincir. Yine çevresini 18 tane ikili trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Burada 18 sıra ördüm. Burada da yine aynı şekilde 18 sıramı tamamlıyorum. Sıramda 18 tane ikili trabzanım var. Paça ayrımı yaptıktan sonra 18 sıra ördüm. Sıramın sonuna geldim. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Pantolonumuzun paçalarını yaptık. Kenarlarına bir sıra sık iğne örüyorum. Beyaz ipimle örüyorum. Buradan başlıyorum. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Sabitlediğim noktaya bir sık iğne. Sıradaki ikili trabzanın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğnemi yaptım. Birleştirmeden ipimi kesiyorum. İlk yaptığım sık iğnemin tepe boşluğundan, iç kısımdan tığımı taktım. Kestiğim ipimi iç kısmına çekiyorum. Son ördüğüm sık iğnemin iç kanadı. Buradan batıyorum.
ipimi iç kısma çektim. İpimizi iğnemizle gizleyelim. Örgülerimin arasından iğnemi taktım ve daha sonra iğnemi ipimi takıyorum. Paçak kenarını bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz son sıranızı kendi rengiyle de yapabilirsiniz. İplerimizi gizleyelim. Bir tane çıt çıt dikelim. Diğer paçamın da kenarını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, Barbie bebeğimizin ceket ve pantolon yapımını ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bebeğimize çok yakıştı. İçindeki bluzimizi farklı videolarda bulabilirsiniz. Şapkamızın yapımı yine farklı videolarda bulabilirsiniz. Burada da farklı bluz kullandım. Ve çanta. Çanta yapımında farklı videolarımda bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorum yazmak istemeyen arkadaşlarımız bir emoji, bir çiçek bırakırsa gerçekten çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.